Merhaba arkadaşlar, Örgü Kafası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle dikişsiz kapüşon yapımını paylaşacağım. İki teknikle hazırlayabilirsiniz. Bir tanesi pratik gerektiriyor, diğeri herkesin yapabileceği kolaylıkta. Önümüzdeki günlerde Meriç tulumun yapımını paylaşacağım sizlerle. Yine tulumumun arkadaşlar kapüşon bölümünü de bu tekniklerden biriyle dikişsiz olarak hazırladım. Bugün sizlere her iki tekniği de yavaş ve ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Hangi tekniği kullanmak isterseniz arkadaşlar tüm örgülerinizde bu şekilde dikişsiz kapüşon örebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Dikişsiz örgüdeki mantık ikiye bölünebilir. Yani çift sayıda ilmekle başlamanız. Şimdi 30 tane ilmek atacağız. Bir tane şişimize 15 tane ilmek, bir tane şişimize 15 tane ilmek. Yani toplamda 30 ilmek ve eşit sayıda, yani 15 15. 29 tane ilmek atamazsınız. Yani bir tane şişe 15 tane, bir tane şişe 14 tane ilmek atamazsınız arkadaşlar. Öncelikle atacağınız ilmek sayısının çift sayıda olması gerekiyor. Şimdi 15 tane ilmek atacağım ben. Ne kadar ip ayırmam gerekiyor? 15 tane ilmek atacak kadar bu tarafta ip ayırmam gerekiyor. Diğer şişimi de zaten buradan atacağım ilmeklerime. İşaret parmağım ve baş parmağımın üzerine ipimi aldım. Hafifçe arkadaşlar avucumun içine alıp sıktım. Çok hafif ama. Şimdi iki tane şişim altı üstü duruyor. İki şişimin arasına ilmeğimi aldım. Üstteki şişimle çaprazlıyorum. İlk ilmeğimi attım. Şimdi işaret parmağımla kendimden taraftaki şişime ilmek atacağım. Baş parmağımla karşı taraftaki şişe ilmek atacağım. Alttan yukarı araya işaret parmağımla bir tane ilmek attım. Baş parmağımla araya girdim. Yukarıdan alta ilmek attım. İşaret parmağımızla alttan yukarı, baş parmağımızla yukarıdan alta arkadaşlar. Karşılıklı olarak ilmeklerimizi atacağız. Bakın işaret parmağımla alttan yukarı araya, baş parmağımla araya giriyorum, yukarıdan alta. İşaret parmağımla alttan yukarı araya, baş parmağımla araya girip yukarıdan alta. Devam ediyorum. İlmeklerimizi sayalım. 9 tane yukarıdaki şişimde, 8 tane alttaki şişimde var. Bu arada arkadaşlar misinaya inmeyecek ilmekleriniz. Şişin üzerinde kalacak. İşaret parmağımla karşılıklı 9 tane ilmeğim oldu. Sayalım. 2 4 6 8 9 2 4 6 8 9. Baş parmağımla karşıya, işaret parmağımla kendimden taraftaki şişime. Karşılıklı 12 tane ilmeğimiz oldu. 13 14 ve 15. Toplamda 30 tane ilmek atmış olduk. 15 tanesi bir şişimizde, 15 tanesi diğer şişimizde. Bakın arkadaşlar, en son ilmek attığım şişim alttaki şişim. Bu ilmeğimi bozmadan alttaki şişimi hafifçe çekiyorum. Ne kadar çekiyorum? Karşı tarafa geçip rahat örecek kadar çekiyorum. Buradaki misinayı sıfırlamıyorum. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. İlmeğimi haraşo olarak öreceğim. İlmek atış şeklimizden dolayı arkadaşlar ilk sıramıza mahsus çapraz bir şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Çapraz girdim. Haroşa olarak örüyorum. Burada da sayıyorum bir hata yapmış mıyım diye. 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Buradaki ilmek sayımız 15 arkadaşlar. Yani doğru şekilde ilmek atmışız. Birazdan karşıya öreceğiz. Yine örerken sayacağız. Aynı ilmek sayısının bu taraftaki şişte de olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar, başlangıç ipimiz. Bu ipimizin olduğu yer, bu yöntemle atılan ilmekte örgünün ön yüzü. Kapüşonun ön tarafı, yani burası açılarak genişleyecek. Burası da arkadaşlar birleşecek. Şimdi alt taraftaki şişimizdeki ilmeklerimizi öreceğiz. Bunun için alt taraftaki misinamızı çekiyoruz. Ve şişi içeri alıyoruz. Üst tarafta az önce ördüğümüz sıranın şişini de çekiyoruz. Ne kadar çekiyoruz? Yine karşı tarafı örerken kasmayacak kadar. Burayı sıfırlamıyoruz. Yani yeterli gelmezse bir miktar daha çekebilirsiniz. Sadece arkadaşlar bu ilk sıra belki biraz zorlayabilir. Bakın, çapraz girdim. Bu taraftaki şişimdeki ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu tarafa da doğru sayıda ilmek atmışız. Bundan sonraki sıralarımızı daha rahat öreceğiz arkadaşlar. Çünkü tüm ilmeklerimizi örüş şeklimize göre çevirdik. Şimdi bakın, bu başlangıç yerine geldim. Bu başlangıç ipini gördüğünüzde, bu yöntem için geçerli bu. Bu ipi gördüğünüzde ördüğünüz sırayı ters çevirip tekrar öreceksiniz. Dediğim gibi şapkanın bu tarafı açılacak. Bu tarafı birleşecek. Burası arka kısmı, burası ön kısmı. Şimdi en son burayı ördük. Bu tarafa geçmeden bu şekilde çeviriyoruz. Yani ördüğümüz sırayı tekrar öreceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar, bu sadece bu yöntemde geçerli. Ben de bu yöntemi kullanıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve haroşa örgülerle devam ediyorum. Hiçbir açıklık olmuyor arkadaşlar bu yöntemde. O yüzden en çok bu yöntemi tercih ediyorum. Geri dönüşümü yaptım ve aynı taraftaki ilmeklerimi bitirdim. İpin olmadığı tarafta karşı şişe geçiyoruz arkadaşlar. Yani bu tarafı tekrar dönüp örmüyoruz. Buradan döndük. Aynı yeri tekrar ördük. Şimdi karşıya geçiyoruz. Alttaki öreceğimiz tarafı misinasını çekiyoruz. İçeri alıyoruz. Yukarıdaki şişimizi çekip örmediğimiz tarafa geçip yine haroşa olarak öreceğiz. Ben son ilmekleri genelde ters örgü olarak örüyorum. Haroşa olarak da bitirebilirsiniz. Şimdi bakın, yine ipli kısma geldik arkadaşlar. İpli kısma her geldiğimizde
geri dönüş yapıyoruz. Yani karşı tarafı örmüyoruz. Bakın hemen açıldı zaten burası. Sadece ipli kısımda ilk ilmekler örmeden alınıyor. Dönüş yapacağımız kısımda öyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu son ilmeğe kadar öreyim. Son ilmeğime kadar haroşalarımı ördüm. Bakın ipsiz kısımdayım. Yani başlangıç ipimin olmadığı kısımdayım. Ne yapıyordum? Alttaki misinamı, öreceğim tarafın misinasını karşıya geçeceğim için, bu tarafa öreceğim için çekiyorum. Ve ilmeklerimi içeri alıyorum. Ördüğüm tarafın şişini çekip elim kasmayacak kadar karşı tarafa geçip bu ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. Sona kadar örelim. Arkadaşlar sona kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Bu yöntemin anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Bakın başlangıç ipimizin bulunduğu kısma geldiğimizde ördüğümüz tarafı tekrar çevirip haroşa örgü olarak örüyoruz. İpsiz kısma geldiğimiz zaman buradan geri dönüş yapıp yine ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Tekrar ipli kısma, yani başlangıç ipinin olduğu kısma gelmiş oluyoruz. Tekrar ördüğümüz yeri çevirip haroşa olarak devam ediyoruz. İpsiz kısımda olduğumuz için bu taraftaki şişe geçiş yapıp burada da yine ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Bakın arkadaşlar, bu yöntem çok muntazam bir yöntem. Başlangıç yerimiz belli değil. Haroşalarımız oldukça güzel görünüyor. Şimdi ikinci yönteme başlayalım. Şimdi bu herkesin yapabileceği kolay yöntem. Burada fazla ip bırakmıyoruz arkadaşlar. Sadece yürütecek kadar bir ip bırakmanız yeterli. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu çektiğimiz zinciri arkadaşlar şişimizi alıyoruz. Diğer şişimizi de yanına aldık. Bunda böyle akrobatik hareketler yok arkadaşlar. Daha kolay. İlmek attığımız şişimiz, yani zincir çektiğimiz şişimiz karşı tarafta. Alttan ortaya, alttan ortaya, alttan ortaya, alttan ortaya. Her iki şişte de yapılan işlem aynı. Alttan ortaya, alttan ortaya. Şimdi karşılıklı buna da arkadaşlar toplamda 20 tane ilmek atalım. 2, 4, 3 tane burada var. Karşılıklı 4 oldu. 5. Bakın hep alttan yukarı, alttan yukarı. 6, 7, 8, 9 ve 10. Toplamda 20 tane ilmek attık. 10 tanesi bunda, 10 tanesi diğerinde. Şimdi arkadaşlar bakın, burada son attığım ilmeğim var. Bunu bozmadan çeviriyorum örgümü şu şekilde. Bakın ilmeğim burada. Alttaki şişimi çekiyorum. Diğer tekniğin aksine arkadaşlar, bunun birleşim yeri bu ipin olduğu yer, başlangıç ipinin, buradan dönüş yapıyoruz. Bu tarafta diğer tekniğe göre tam tersi, şapkamızın açılan tarafı, yani ön tarafı oluyor. Bu teknikte sadece bir tarafın ilmekleri arkadaşlar ters görünecek. Diğer tarafı normal olacak. 10 tane ilmek atmış mıyız bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir tarafın ilmek sayısı doğru. Şimdi diğer tarafı öreceğiz. Arkadaşlar bunu sakın karıştırmayın. Bu teknikte bu başlangıç ipinin olduğu yerden karşıya döneceğiz. Şimdi ne yapıyoruz karşıya döneceğimiz için? Alttaki misinamızı çekiyoruz.
ve içeri alıyoruz. Az önce ördüğümüz tarafın şişini çıkarıp karşı tarafa öreceğiz şimdi, örmediğimiz tarafı. Bakalım burada da aynı sayıda ilmeğimiz var mı? Bakın burada çapraz ilmekler, bir tarafı çapraz demiştim. Çapraz olarak giriyorum. Haroşa örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu tarafa da doğru sayıda ilmek atmışım. Şimdi arkadaşlar burada, yani ipsiz kısımda geri dönüş yapıyoruz. Burası kapüşonumuzun ön kısmı açılarak devam edecek. Ön kısma, yani bu ipsiz kısma geldiğimizde ilk ilmekler her zaman örmeden alınacak arkadaşlar. Şimdi sona kadar yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bakın başlangıç ipinin olduğu kısma geldim. Burada ne yapıyorum? Geri dönüş yapacağım. Diğer yöntemle aynı şekilde örüyoruz aslında, ama sadece arkadaşlar başlangıç ipinin olduğu taraf diğer yöntemde kapüşonun ön tarafı, bu yöntemde o birleşim yerinin olduğu taraf, yani arka taraf. Şimdi burada ne yapmam lazım? Karşıya örmem lazım bu şişi. Yukarıdaki şişimi çekiyorum. Kasmayacak kadar, elim kasmayacak kadar. Şimdi yine haroşa örgülerle devam ediyorum. Burada ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar dönüş yerinde. Yani bu ilmeği örmeden almayın. Normal haroşa olarak öreceksiniz. İlmeklerimi ördüm. Şimdi ne yapıyorum bu tarafta? İpsiz kısımda ön taraf olduğu için buradan geri dönüş yapıyorum. Mantığını anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi arasındaki farkı da göstereceğim sizlere. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu taraftaki dönüşlerde ilk ilmek örmeden alınacak. Geri dönüşlerde, karşıya geçişlerde arkadaşlar ilmekler hep örülecek. Bakın ipli kısma geldim. Hemen öreceğim tarafın bisnasını çekiyorum. Şişini içeri alıyorum. Az önce ördüğüm tarafın şişini çekip bu tarafı öreceğim. Bakın örüyorum ilmeğimi, ilk ilmeğimi. İlk ilmek diye bir şey yok. Burası birleşik durumda arkadaşlar. Şöyle bir sıra daha gidip geldim arkadaşlar, ortayı görebilirsiniz diye. Diğer yöntemle bir tek farkı var. Bakın burada 2 diş haroşam var. Burada da 2 diş haroşam var. Tam orta noktada bir sıra ilmek atış şeklimizden dolayı düz örgü var. Diğer teknikte tüm sıralar haroşaydı. Bunda sadece orta kısımda bir sıra düz örgü var. Daha sonra zaten iki taraf eşit şekilde haroşa olarak devam ediyor. Örgünün ön yüzü arkadaşlar bu düz ilmeğin olduğu yer oluyor. Yani arka taraf değil, burası oluyor. Şimdi bu tekniği sözlü olarak bir kez daha anlatayım arkadaşlar. Başlangıç ipinin olmadığı bölümde ördüğümüz tarafı çeviriyoruz. Tekrar örüyoruz. Başlangıç ipimizin olduğu yere geldiğimiz için buradan karşı şişe geçiyoruz. Ve örüyoruz. Yine başlangıç ipimizin olmadığı yere geldiğimiz için ne yapıyoruz? Buradan tekrar geri dönüş sağlıyoruz. Ve ilmeklerimizi yine başlangıç ipimizin olduğu yerden dönerek örüyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Biraz daha devam etsek arkadaşlar bir tane oyuncak bebek kapüşonu örebiliriz. Bakın ne kadar kolay aslında dikişsiz örgü, ama birçoğunuz iki şişte maalesef ısrar ediyorsunuz. Eğer dikişsiz örgü kolay nasıl örülür adlı bir video çekmemi isterseniz
Yorumlar bölümüne mutlaka yazın arkadaşlar. Şu iki şiş olayından artık lütfen kurtulun. Çünkü çok demode oldu. Bir de arkadaşlar yani küçücük parçalarda 50 tane dikiş oluyor. Hem çok çirkin duruyor hem de yani bir bebeği örüyorsanız içeride oluyor dikişler. Ve rahatsız eder. Yani hani görüntü olarak da kötü, amatör duruyor. Dikişsiz örgü hem profesyonel duruyor arkadaşlar hem de inanılmaz keyifli. Yani şuna bir alışın. İnanın iki şiş görmek bile istemeyeceksiniz. Ben bir model çalıştım. İki tane şişte inanın zorlandım yani. Nasıl tutuyorsunuz arkadaşlar o kadar büyük şişleri ya? Unutmuşum yani artık. Neyse arkadaşlar iki tekniğimizi de anlattım. İnşallah faydalı olur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımı paylaşmayı, o güzel yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.